Bazı cümleler vardır. İlk duyduğunda seni durdurur. Nerede olduğunu, ne yaptığını unutturur. Sanki biri omzuna dokunmuş gibi olur. İşte bu konuşma tam olarak oradan başlıyor. Eğer son zamanlarda kalabalıkların içinde yalnız hissediyorsan, her şeyin hızlandığını ama senin için yavaşladığını fark ediyorsan, eğer ben bu hayata nasıl bu kadar yabancılaştım diye içinden geçirdiğin anlar olduysa dur ve kal. Çünkü bu videoda şunu fark edeceksin. İnsan yüzyıllar değişse de aynı soruları sormaya devam ediyor. Ve bazı cevaplar zamanı hiç yenilmiyor. Ve en baştan şunu bilmeni istiyorum. Yalnız değilsin. Şimdi sana bir soru soracağım. Cevabı hemen verme. Sadece içinde yankılansın. Bu kadar bilgiye, bu kadar imkana rağmen neden hala bu kadar eksik hissediyoruz? İşte Mevlana ve Farabi tam da bu sorunun etrafında dolaşmış iki büyük zihin. Biri kalbin dilini, diğeri aklın düzenini anlatmış. Ama ilginç olan şu, ikisi de insanı merkeze almış. Ne başarıyı, ne ünü, ne de gücü. Sadece insanı. Bugünkü konuşmada seni geçmişe götürmek için değil, bugünü anlamlandırmak için bu isimleri uğruyoruz. Çünkü Mevlana'yı sadece bir tasavvuf figürü olarak görmek eksik olur. Farabi'yi sadece bir filozof olarak okumak da öyle. Onlar insanın iç dünyasını anlamaya çalışan iki derin gözlemciydi. Ve söyledikleri şeyler hala içimize dokunabiliyorsa bunun bir sebebi var. Mevlana insanın iç yolculuğunu merkeze koyar, ona göre insan sandığı şey değildir. İnsan hatırlaması gereken bir varlıktır. Kendini, özünü, kaynağını. Bu yüzden sık sık arayıştan bahseder. Ama bu arayış dışarıda değildir. İnsan ne kadar dışarı bakarsa baksın, asıl cevap içtedir der. Bu bakış açısı bugün neden bu kadar kıymetli biliyor musun? Çünkü modern insan dışarıda kaybolmuştur. Farabi ise düzeni anlatır. Ama soğuk bir düzen değil. İnsan ruhunun da bir matematiği olduğunu söyler. Her şey yerli yerindeyse insan huzur bulur. Aklın görevi insanı dağılmaktan korumaktır. Farabi'ye göre insan aklını eğitmeden mutlu olamaz. Ama bu akıl kalpten kopuk bir zeka değildir. Aksine ahlakla birleştiğinde anlam kazanır. Bu iki bakış ilk bakışta farklı gibi görünür. Biri kalp, biri akıl der. Ama biraz derine indiğinde aynı noktaya varırlar. İnsan kendini tanımadan, sınırlarını bilmeden, iç sesini duymadan iyi bir hayat kuramaz. İşte bugün bu konuşmanın merkezinde bu var. Mevlana insanın acısından korkmaz. Acıyı düşman ilan etmez. Aksine acıyı bir öğretmen olarak görür. Dert insanı yokluğa götürür, yokluk ise hakikate derken kastettiği şey budur. İnsan acıdan kaçtıkça yüzeyde kalır. Acıyla temas ettiğinde derinleşir. Bu yüzden Mevlana'nın dili yumuşaktır. Ama söylediği şeyler çok güçlüdür. Seni sarsmaz, seni çözer. Farabi ise insanın acıdan ders çıkarabilmesi için aklını devrede tutması gerektiğini söyler. Duygular gelir geçer ama akıl yön verir. Eğer insan sadece duygularıyla yaşarsa savrulur. Eğer sadece aklıyla yaşarsa kurur. İyi hayat bu ikisinin uyumudur. İşte bu denge fikri bugün hala geçerlidir. Astrolojiye buradan yumuşak bir yerden bağlanabiliriz. Haritalarda aklı temsil eden gezegenlerle duyguyu temsil eden göstergeler arasında denge bozulduğunda insan huzursuz olur. Aşırı zihinsellik kopukluk yaratır, aşırı duygusallık yön kaybı. Mevlana ve Farabi bunu sembollerle değil ama çok net cümlelerle anlatmışlardır. Mevlana der ki, insan kendini olduğu gibi kabul etmeden değişemez. Bu kabul teslimiyet değildir.
Bu farkındalıktır. Kendinle kavga etmeyi bıraktığında dönüşüm başlar. Bugün birçok insan kendimi sevmem lazım cümlesini tekrarlıyor ama ne anlama geldiğini bilmiyor. Mevlana'nın sevgisi pembe bir sevgi değildir. Eksikleriyle, karanlığıyla, hatalarıyla sevmektir. Farabi ise der ki, insan kendini bilmeden toplumu iyileştiremez. İyi birey olmadan iyi toplum olmaz. Bugün yaşadığımız birçok kaosun sebebi budur. İnsan iç düzenini kurmadan dış düzen talep eder. Oysa dış dünya, iç dünyanın bir yansımasıdır. Bu iki düşünürün ortak noktası şudur. İnsan başkasını düzeltmeden önce kendini tanımalıdır. Bu tanıma süreci kolay değildir. Zaman alır, sabır ister ama kalıcıdır. Ve insan bu yolda yalnız değildir. Her çağda bu yolu yürüyenler olmuştur. Belki şu an bu sözleri dinlerken ben nereden başlayacağım diye düşünüyorsun. İşte tam burada Mevlana devreye girer. Başlamak için mükemmel olmana gerek yok der. Sadece dürüst olman yeter. Kendine karşı. Farabi de ekler. Dürüstlük aklın erdemidir. Kendine yalan söyleyen bir zihin doğru yolu bulamaz. Bu konuşmanın amacı sana yeni bir hayat vaadi sunmak değil. Sana sihirli formüller vermek de değil. Ama sana şunu hatırlatmak istiyorum. İnsan yalnızca bu çağın insanı değildir. Senden önce yaşamış binlerce insanın sorularını da taşıyorsun. Ve bu yük değil, bir mirastır. Mevlana'nın yüzyıllar önce söylediği bir söz, bugün hala kalbine dokunuyorsa, bu tesadüf değildir. Farabi'nin erdemli insan tanımı bugün hala anlamlıysa, bu boşu boşuna değildir. Çünkü insan özü değişmez. Sadece şartlar değişir. Kendini eksik hissettiğin için kendine yüklenme. Bu eksiklik hissi bazen bir çağrıdır. Daha derine bakman için, daha sahici yaşaman için, daha kendin olman için. Bu yolculuk bir anda tamamlanmaz. Ama başladığında insan içten içe rahatlar. Çünkü artık kaçmıyordur, bakıyordur. Buradaysan, bu sesi dinliyorsan, bu da bir işarettir. Ve şunu söylemek istiyorum, yalnız değilsin. Az önceki konuşmamda Mevlana'nın kalbe, Farabi'nin aklı açtığı kapıdan içeri girdik. Şimdi bu bölümde onların hayata nasıl bakmamızı önerdiğini, insanın gündelik karmaşasında bu bakışların nasıl bir pusula olabileceğini konuşacağız. Çünkü felsefe sadece düşünmek için değil, yaşamak içindir. Eğer bir düşünce hayatın içinde karşılık bulmuyorsa sadece kelime olarak kalır. Mevlana ve Farabi'nin farkı da tam burada başlar. Onlar sözü hayattan ayırmaz. Mevlana için insanın en büyük yanılgısı kendini tek katmanlı sanmasıdır. Oysa insan çok katmanlıdır. Görünen davranışın altında niyet, niyetin altında korku, korkunun altında ihtiyaç vardır. Mevlana bu yüzden insanı yargılamaz. Çünkü bir davranışı değil, o davranışın arkasındaki hikayeyi görür. Bugün bunu hatırlamak çok kıymetli. Çünkü çağımız hızlı yargıların çağıdır. İnsanlar birbirini dinlemeden karar verir. Mevlana ise dinlemenin başlı başına bir şifa olduğunu söyler. Farabi de benzer bir yerden ama farklı bir dille konuşur. Ona göre insan neden böyle davrandığını anlamadıkça özgür değildir. Akıl burada devreye girer. Akıl, duyguları bastırmak için değil, onları anlamlandırmak için vardır. Farabi'nin erdemli insan tanımı, duygusuz bir bilge değildir. Aksine, ne hissettiğini bilen ama ona teslim olmayan bir insandır. Bu iki yaklaşımı birlikte düşündüğümüzde çok dengeli bir hayat resmi çıkar karşımıza. Ne sadece kalbin peşinden gitmek, ne de sadece aklın. Kalp yönü gösterir, akıl yolu düzenler.
Bugün birçok insan kalbini dinlediğini söyler ama aslında korkularını takip eder. Ya da akıllı olduğunu zanneder ama duygularından kaçar. Mevlana ve Farabi bu ikisini barıştırır. Mevlana'nın sıkça vurguladığı bir konu da şudur: İnsan başkasını değiştirmeye çalıştıkça kendinden uzaklaşır. Çünkü başkasına odaklanmak, kendi iç sorularından kaçmanın en kolay yoludur. Bugün ilişkilerde yaşanan birçok çatışmanın temelinde de bu vardır. İnsan kendi sınırlarını, ihtiyaçlarını, yaralarını görmek yerine karşısındakini düzeltmeye çalışır. Mevlana buna nazikçe gülümser ve der ki, "Dün akıllıydım, dünyayı değiştirmek istedim. Bugün bilgeyim, kendimi değiştiriyorum." Farabi ise bu noktada insanın sorumluluğunu hatırlatır. Kendini değiştirmek, keyfe bağlı bir süreç değildir. Bu bir sorumluluktur. Çünkü bireyin iç düzeni, toplumun dış düzenini etkiler. Farabi'nin erdemli şehir anlayışı buradan gelir. İyi bir toplum, erdemli bireylerden oluşur ve erdem sadece ahlaki bir kavram değil, bilinçli bir seçimdir. Bugün hayat çok parçalı yaşanıyor. İnsan bir yerde başka bir yerde başka biri gibi davranıyor. Bu bölünmüşlük insanı yoruyor. Mevlana bu yorgunluğu çok iyi tanır. Bu yüzden insanı merkeze, birliğe çağırır. Kendinle çelişmeden yaşamak ruhu hafifletir. İçinle dışın aynı hizadaysa hayat daha kalıcı olur. Astrolojide buna hizalanma denir. Güneş, ay ve yükselen uyumlu çalıştığında kişi kendini daha bütün hisseder. Mevlana'nın anlattığı da budur aslında. İnsan içindeki parçaları kavga ettirmeyi bıraktığında huzur bulur. Farabi ise bu huzurun rastgele olmadığını, bilinçli bir yaşam pratiğiyle kurulduğunu söyler. Mevlana'nın öğretilerinde yumuşaklık vardır ama bu pasiflik değildir. Yumuşaklık direnmemektir. Direnmeyen insan gerçeği daha net görür. Bugün birçok insan hayatla savaştığını zanneder ama aslında kendisiyle savaşıyordur. Mevlana bu savaşı anlamsız bulur. Çünkü insan kendine düşman olamaz. Kendine düşman olan kendiyle bağını kaybetmiştir. Farabi burada aklın rolünü tekrar hatırlatır. İnsan neden direndiğini anlamalıdır. Direnç çoğu zaman korkudan gelir. Korkunun fark edilmesi aklın işidir. Akıl devreye girdiğinde korku küçülür. Çünkü adı konan şey yönetilebilir hale gelir. Bu iki düşünürün ortak tavsiyesi şudur: kendini tanımak bir defalık bir iş değildir. Bu bir süreçtir. Bugün bildiğin kendinle 5 yıl sonra tanıyacağın kendin aynı olmayacaktır. Bu değişimden korkmamak gerekir. Mevlana değişimi doğanın bir parçası olarak görür. Farabi ise değişimin yönünü aklın belirlemesi gerektiğini söyler. Günlük hayata bunu nasıl taşırız? Çok basit ama etkili bir yerden. Gün içinde seni en çok zorlayan anlara bak. O anlarda ne hissettiğini değil sadece, neden öyle hissettiğini de sor. Mevlana burada şefkati önerir. Farabi ise sorgulamayı. İkisini birlikte yaptığında cevaplar sert olmaz ama gerçekçi olur. İlişkilerde de bu çok işe yarar. Birine kızdığında Mevlana gibi bakarsan kalbini yumuşatırsın. Farabi gibi bakarsan sınırlarını netleştirirsin. Sadece yumuşak olursan kendini unutursun. Sadece net olursan bağ kopar. Denge burada gizlidir. Mevlana insanın en büyük ihtiyacının anlaşılmak değil, kendini anlamak olduğunu söyler. Çünkü kendini anlayan insan başkası tarafından anlaşılmamayı daha kolay tolere eder. Bu bugün çok önemli bir farkındalıktır. Sürekli onay arayan insan iç boşluğunu dışarıdan doldurmaya çalışır. Farabi ise bu onay ihtiyacının aklın yeterince eğitilmemesinden kaynaklandığını söyler. Akıl eğitimi derken
kastettiği şey bilgi birikimi değil, muhakeme yeteneğidir. Her duyguya, her düşünceye hemen inanıp peşinden gitmemek. Bir adım geri çekilip bakabilmek. Bu da insanı özgürleştirir. Çünkü insan her iç sesin kendisi olmadığını fark eder. Mevlana bu noktada sezgi ile aklın kavga etmediğini, aslında birbirini tamamladığını söyler. Sezgi yönü gösterir, akıl yolu inşa eder. Bugün birçok insan sezgiyi yüceltirken aklı küçümsüyor ya da tam tersi. Oysa ikisi birlikte çalıştığında insan dengelenir. Bu bölümde anlatmak istediğim temel şey şu: Mevlana ve Farabi farklı dillerle aynı gerçeği işaret eder. İnsan kendini tanımadan huzur bulamaz. Kendini tanımak da ne sadece içe kapanmak ne de sadece düşünmekle olur. Bu bir yaşam pratiğidir. Eğer bu sözleri dinlerken içinde hafif bir rahatlama olduysa bu tesadüf değil. Çünkü bu öğretiler insanın doğasına uygundur. Zorlamaz, korkutmaz, acele ettirmez. Sadece hatırlatır. Birazdan bu iki büyük düşünürün bugün yaşasalardı bize ne önerirlerdi? Modern hayatın karmaşasında bu bilgeliği nasıl somut adımlara dönüştürebileceğimizi ve bu yolculuğu kalpten bir yalnız değilsin hissiyle nasıl kapatacağımızı konuşacağız. Lütfen dinlemeye devam et. Şimdi bu yolculuğun son bölümüne geldik. Ama bu bir bitiş değil, daha çok bir durup derin nefes alma anı. Çünkü Mevlana'nın da Farabi'nin de bize asıl anlatmak istediği şey şudur: hayat aceleyle anlaşılmaz. Hayat durdukça, yavaşladıkça, insan kendine yaklaştıkça konuşur. O yüzden bu bölümde sana şunu yap, bunu yap diye sert listeler sunmayacağım. Onların öğretilerine yakışan şekilde yumuşak ama yere basan önerilerle ilerleyeceğiz. Eğer Mevlana bugün yaşasaydı, muhtemelen ilk söyleyeceği şey şu olurdu: bu kadar gürültü içinde kendini duyamazsın. Sürekli bir şeylere yetişmeye çalışırken ruh arkada kalır. Mevlana'nın çağrısı hızdan çok derinliğedir. Daha fazlasına değil, daha sahici olana. Bugün bu her şeyi bırakıp dağa çıkmak demek değildir. Bugün bu bazen telefona bakmadan oturabilmek demektir. Bazen bir duyguyu hemen bastırmadan içinde tutabilmektir. Farabi bugün yaşasaydı, muhtemelen insanın bu kadar bilgiye rağmen neden bu kadar kararsız olduğunu sorardı. Çünkü bilgi çoğaldı ama bilgelik artmadı. Farabi'ye göre bilgelik, bilginin doğru yerde kullanılmasıdır. Bugün birçok insan ne hissettiğini biliyor ama ne yapacağını bilmiyor. Çünkü his ile eylem arasında akıl köprü kurmuyor. Bu iki bakışı birleştirdiğimizde çok net bir öneri ortaya çıkar. Duygunu inkar etme ama ona teslim de olma. Hisset, anla, sonra karar ver. Bu üçlü adım insanı hem şefkatli hem güçlü kılar. Mevlana şefkati, Farabi gücü temsil eder. İkisi birlikte olduğunda insan dengelenir. Günlük hayatta bunu nasıl uygularız? Çok basit bir yerden. Bir gün içinde seni zorlayan bir an yaşadığında hemen tepki verme. Mevlana gibi bir adım geri çekil. Ben şu an ne hissediyorum diye sor. Sonra Farabi gibi düşün. Bu hisle ne yapmak en doğru olur? Bu küçük duraklama birçok pişmanlığı baştan önler. Mevlana'nın en güçlü mesajlarından biri, insanın kendine karşı acımasız olmaması gerektiğidir. Bugün iç seslerimiz çok sert. Kendimizle konuştuğumuz dili bir başkasına kullansak ilişkimiz biterdi. Mevlana bu dili yumuşatır, hata yapan insanı dışlamaz, ona alan açar. Çünkü hata insan olmanın bir parçasıdır. Farabi ise hatayı romantize etmez. Hata ders içerir der. Eğer ders alınmıyorsa tekrar eder. Burada sorumluluk devreye girer. Kendine şefkat göstermek, kendini bırakmak değildir. Şefkat, sorumluluğu daha sürdürülebilir hale getirir.
İnsan kendine düşman olmadan da disiplinli olabilir. Bugün birçok insan ya çok sert ya çok dağınık yaşıyor. Ya her şeyi kontrol etmeye çalışıyor ya da hiçbir şeye tutunamıyor. Mevlana ve Farabi bu uçları dengelemeyi öğretir. Hayatın akmasına izin verirken yönünü kaybetmemek. Astrolojik olarak bakarsak, insan haritasında Satürn ve Neptün dengesi çok şey anlatır. Satürn yapı, sorumluluk ve sınırdır. Neptün akış, teslimiyet ve sezgidir. Biri olmadan diğeri çalışmaz. Mevlana Neptün'ün, Farabi Satürn'ün bilge halidir desek çok da yanlış olmaz. Biri ruhu çözer, diğeri hayatı inşa eder. Eğer bu iki enerjiyi hayatında dengelemek istiyorsan, kendine şu soruyu sorabilirsin. Ben şu an çok mu sıkıyorum, yoksa çok mu bırakıyorum? Cevap genelde nettir ve bu farkındalık küçük ayarlamalar yapmana yeter. Mevlana bugün ilişkiler hakkında konuşsa, muhtemelen sevilmek için şekil değiştirme derdi. İnsan kendini gizledikçe bağlar yüzeysel olur. Ama Mevlana'nın dürüstlüğü sert değildir. Kendini olduğu gibi ortaya koymak, saldırgan olmak demek değildir. Sadece maskesiz olmaktır. Farabi ise ilişkilerde sınır konusunu vurgulardı. Sevgi, sınırsızlık değildir. Her bağın bir dengesi vardır. Sınır koymak sevgiyi azaltmaz, netleştirir. Bugün birçok insan sınır koymayı sevgisizlik sanıyor. Oysa sınır, ilişkinin ayakta kalmasını sağlar. İş ve üretim konusunda da bu iki bakış çok şey söyler. Mevlana, insanın yaptığı işi kendisiyle karıştırmamasını öğütlerdi. Sen yaptığın iş değilsin. İşin kötü gittiğinde sen kötü biri olmazsın. Bu ayrımı yapmak ruhu rahatlatır. Farabi ise emeğin disiplinle değer kazandığını hatırlatırdı. İlham tek başına yetmez, düzen ister. Hayatın anlamı konusunda Mevlana çok net bir şey söyler. Anlam bulunmaz, yaşanır. Çok aradığında kaybolur. Çok bıraktığında yüzeyselleşir. Anlam insanın yaptığı şeyle kurduğu bağda gizlidir. Farabi ise bu bağı bilinçli kurmayı önerir. Rastgele değil, değerlerine göre. Bu noktada kendine sorabileceğin çok sade bir soru var. Ben bugün neyi değerli kıldım? Bu para olmak zorunda değil. Başarı olmak zorunda da değil. Bir konuşma, bir duruş, bir hayır deme. Bunlar da değerdir. Hayat bu küçük seçimlerle şekillenir. Bu konuşmanın başından beri sana büyük vaatler sunmadım. Çünkü Mevlana da, Farabi de mucize vaat etmez. Onlar insanın potansiyeline güvenir. Değişim bir anda olmaz ama gerçektir. Sessizdir ama kalıcıdır. Şimdi kapanırken senden hayatını baştan yazmanı istemiyorum. Sadece şunu istiyorum. Kendine biraz daha dürüst, biraz daha yumuşak, biraz daha bilinçli yaklaş. Bu üçü bir araya geldiğinde insan kendini yalnız hissetmez. Çünkü artık kendisiyle beraberdir. Eğer bu konuşmayı dinlerken içinden bir şeyler yerine oturdu hissi geçtiyse bu yeterlidir. Her şeyin netleşmesine gerek yok. Bazı şeyler kalpte anlaşılır, zihne sonra iner. Ve son olarak şunu söylemek istiyorum. Mevlana ve Farabi yüzyıllar önce yaşadı. Ama senin bugün yaşadığın duygulara yabancı değillerdi. Çünkü insan özü değişmez. Yalnızca çağlar değişir. Bu yüzden eğer bu hayatta bazen yoruluyorsan, bazen anlamını kaybediyorsan, bazen durup ben neredeyim diyorsan bu bir eksiklik değil. Bu insan olmaktır. Burada bu sesi dinleyen herkesle birlikteyiz. Sorularınla, arayışınla, yorgunluğunla ve şunu bilmeni istiyorum, yalnız değilsin. Sen de hayatında en çok nerelerde tıkanıklıklar yaşıyorsun, bunu yorumlarda yazabilirsin. Senin yazman belki başkasına yol gösterir.
Sevgiyle kalın.